Dışarıda hiç kimse yokluk karanlığında kaybolmak istemiyor. Öldükten sonrasının meçhul olduğu gözüküyor ya hani birçok bünyede. Kimse istemiyor bunu yani. Hele bir de ihtiyarladığında ne olacağım, hangi karanlıkta kaybolacağım. Ama bununla birlikte sonsuz bir hayat var mı, ahiret ne ölçüde var? Buna da inanmak istiyorlar. İzahlı, ispatlı bir şekilde bunun farkına varabilir miyiz diye endişeler ve meraklar var. İşte bu merakları giderebilmek adına Üstad Hazretleri 33. söz denilen bahiste 33 farklı pencereden gözlenebilir ve ispatlanabilir bir şekilde Allah'ın var ve bir olduğunu ispatlamış, o yokluk karanlığında boğulmaktan korkanların acılarını dindirmiş. Pencere zaten mana olarak ne olur? Pencereden açarsın, bir şeyleri temaşa edersin. Neyi temaşa ediyorsun? Eşyaya bakıp esmayı temaşa ediyorsun. Bu eşyayı böyle yaratabilen Allah tabii ki de ahireti yaratabilir, yokluk karanlığından bizi kurtarabilir diye insan rahatlıyor. Dışarıda çok insan var. Acaba ne olacak, akıbetimiz ne olacak diye özellikle de böyle insanların hakikati masada konuştuğunda ortaya çıkmaz. Bir deprem anında ortaya çıkar, Allah muhafaza buyursun, yangın anında ortaya çıkar, Allah muhafaza buyursun, bir yakınını kaybettiğinde ortaya çıkar, Allah muhafaza buyursun, kazaya 3 saniye kalınca ortaya çıkar. Tam insanın fıtri ahvali orada ortaya çıktığında herkes o yokluk karanlığından korkar halde kendisini buluyor. Demek ki kalbimizde bir itikat açığı var. Ama baştan söyleyeyim, insanlar yahu ben inanmak istiyorum ama nasıl inanabilirim, kalbimi nasıl tatmin edebilirim diye bir arayışta olduğundan Üstad Hazretleri de gözlemlenebilir ve ispatlanabilir bir şekilde bütün korktuğunuz mevcudat tek bir yaratıcının elindedir diye kalpleri sakinleştiriyor. Allah Allah. Hani öyle olur ya, büyük bir kavga çıkar, adam biri gelir. Sakin ol, bende ya, bende. Bak ne diyorum sana, gözüme bak. Bütün iş. Ben de sakin ol deyip adamla göz göze gelince sen o güçlü filanca abi miydin, tamam der. Rahatlarsın. Aynı olayı yapıyor Üstad Hazretleri. Telaş içerisindesin, kalbin kesrette boğulmuş. Bu olayı kim yapacak, bunu kim yapacak, buna nasıl yetişeceğim, bu nasıl olacak diye her şeyi düşünürken Üstad Hazretleri diyor ki sakin, sakin, tamam bak. Bana bak, benimle kal diyor. Bütün kainat bir yaratıcının elinde. Sakin ol diyecek birazdan. Şimdi böyle Üstad Hazretleri'nin bu risalelerini okuyorum da böyle hakikaten ahiretin sokaklarında gezdiriyor gibi meseleleri anlatıyor. Bir gün de bir dersteydik, herhalde felsefe dersiydi. Bir tane hoca başladı anlatmaya. İşte din dogmadır, ispatlanamaz, gözlemlenemez, deneylenemez. Birisi inanır, ondan sonra sorgulamaz. Yani ne diyor biliyor musun? Yani inananlar diyor aklını kullanmaz, koyun gibi inanır geçer diyor. Allah Allah, hangi din bu ya? Saçmalardan seçmeler değil mi? Hangi din acaba bu? Hiç Kur'an'ı bilmeyen insanların Kur'an'a karşı böyle iddialarda bulunması akıllara zarar. Kur'an yüzlerce yerde neden düşünmezsiniz diye teşvik ediyor. Ne diyor? Efela ya'lemun, efela yetefekkerun. Defalarca hiç düşünmez misiniz? Hiç akletmez misiniz? Allah Allah, defalarca Kur'an bunlara teşvik ediyor. Yani bakın diyor. Eğer bu şekilde teşvik olmasaydı ne derdi? İnanın, hiçbir şeyde araştırmayın derdi, değil mi? İnsanların söylediği din acaba hangi din? Çünkü Kur'an bu şekilde bahsetmiyor. Kur'an aklınız tatmin olsun. Akıl midenizde bu hakikatler sindirilip kalpteki iman potanızda erisin ve kuvvetli bir şekilde ayağa kalkın buyuruyor. İşte Üstad Hazretleri şimdi bu 11. pencerede aynı tatminkarlığı sağlayacak. Aklımıza deliller gönderecek, uyaracak aklımızı. Aklımızda o deliller sindirildikten sonra kalbimizde fark etsek de fark etmesek de bir güç bulacağız. Bunu da nasıl yapacak biliyor musunuz? Bugünkü konumuz. Diyecek ki vahdette, yani tevhidde, yani bütün kainatın bir olan Allah'ın elinden dönmesinde senin acılarını bastıracak bir kolaylık var diyecek. Anahtar kelimemiz vahdette kolaylık penceresi demiş. Tekrar edeyim. Şimdi meşgul olduğumuz çok iş var ve Allah'ın elinden döndüğünün farkında değiliz. Bugünkü pencere diyecek ki bak sakin ol, benimle kal, bak sakin ol. Sana acı veren ne var, baş edemediğin ne var, korktuğun ne var, ürktüğün ne var, ızdıraba düştüğün ne var? Bu ızdırap kelimesini bugün unutmayalım, olur mu? Neyi unutmayalım? Izdırap. Bu kelime bugün lazım olacak. Izdıraba düştüğün ne var, ne kadar acı var? Bak sakin ol. Vahdette kolaylık var. Yani bütün kainat bir Allah'ın elinden dönüyorsa bir Mehmet'in acısı içinde bütün kainatı hizmetkar edebilir. Bak bunu diyecek birazdan. Biraz anlaşıldı mı dersin girişi? Anlaşıldı değil mi? Ama öncelikle Üstad Hazretleri bir ayetle başlayacak. Kalplerin tatmini. Haydi bir başlayalım. Bismillah diyelim. 33. söz 11. pencere. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Allah Allah. Ayete bak ya. Ne diyor? Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur.
Ela bi zikrillahi tatmainul kulub. Allah Allah. Şimdi biz bu ayeti incelemeye başlayalım sizinle. Çünkü ayetin içindeki kelimelerde çok derin manalar var. Başta geçen ela tembih edadı. Yani ne diyor bize biliyor musunuz? Bak birazdan gelecek mesele çok önemli. Aman dikkatini buraya ver diyor. Zikir hatırlamak demek. Yani biz günlük hayatta zikir çekme manasında kullanıyoruz. Ama ıstılahi olarak zikir demek hatırlamak manasında. Yani şurada suyu içerken ya Allah gönderdi dediğin anda aslında ne yapmış oldun orada? Zikir etmiş oldun. Şimdi kalplerin tatmini burada bağlanacak birazdan. Bütün kainatla münasebetini de zikredebilirsen, yani Allah'ı hatırlayabilirsen kalbin birazdan tatmin olacak. Şimdi mutmain normalde biz tatmin olmak diye biliyoruz. Bu manası var. Ama bir manası daha var. Mutmain sakinlik, hareketsizlik demek. Yani kalbin zikirle doyduğunun alameti ne oluyormuş biliyor musun? Hareketli ve heyecanlı olan kalp hareketsiz ve sakin hale geliyormuş. Mutmain'e biz bugün hareketsiz diyeceğiz. Mutmain, hareketsiz. Kalp doyunca, mutmain olunca ne olacak kalp? Hareketsiz olacak. Bak şimdi. Bunun bir de zıttı var. Mutmain yani hareketsizliğin zıttı ne biliyor musunuz? ızdırap. ızdırap hareket etmek demek. Sizin bildiğiniz bir fiil var. Darabe diye. O fiilin vurmak diye bir manası var biliyorsunuz. Bir de onun geçmek diye bir manası var. İşte ızdırap darabe fiilinden geliyor. Sürekli geçen yani hareket eden demek. Mesela Araplar diyor ki bu saat sürekli ızdırap halinde diyor. Ne demek istiyor? Sürekli hareket halinde diyor. Bir de kalp kelimesine bakalım. Biz burada kullanırız yani. İşte bu kalp oldu deriz. Ne demek kalp? Değişmek, dönüşmek demek. Dünyada günlük hayat geçiren bir insanın kalbi her saat başı başka bir meseleyle muhatap oluyor ve Allah'ı hatırlayamıyor. Bir onunla muhatap oluyor, bir onunla muhatap oluyor, bir onunla muhatap oluyor. Normalde sakinleşmesi gereken kalp sürekli hareket ettiğinden dolayı da ızdıraba düşüyor insan. O kadar iş yoğunluğu içerisinde acı çekiyorum demek ne demek anladın mı? Sürekli yüzünü her saat başı yeni bir şeye çeviriyorsun. Şu endişem var, bu işim var, bu gücüm var, bunu nasıl kaldıracağım, bununla nasıl baş edeceğim diye. Ve bu hareket içerisinde saat başı Allah'ı hatırlayamadığın bu hareket içerisinde kalp o hareketinden dolayı neye düşüyor? ızdıraba düşüyor. Ve bunun kurtuluşunun tek yolu nedir biliyor musunuz? Vahdettir. Yani bütün münasebetler olduğum olaylar tek bir yaratıcının elinden dönüyor. Ben elimden geleni yapar ve neticeye asla karışmam desem, yani vahdete varabilsem, vahdetten suhulete çıkacağım, ızdırap halinde yani hareket halimdeki kalbim de Allah'ı zikrettiğimden, hatırladığımdan dolayı tatmin olacak ve hareketsiz haline dönüşecek, yatışacak. Normalde nabzınızın yüksek atıp kalbinizin fazla çalıştığı anlara bakın. Ekseriyetle memnun olmadığınız anlardır. Sinirlenmişsinizdir, streslenmişsinizdir. Bir anda değil mi? Ya da vücut anormal gidiyordur. Tansiyon, şeker bir şey anormalleşmiştir ve kalp ızdıraba düşmüştür, hareketlenmiştir. Siz o kalbi yatıştırmaya, hareketsiz hale getirmek için bir şey uygularsınız. Kalp o anda Allah'ı hatırlasa, bütün mevcudat birinin elinden dönüyor dese, zikrettiğinden, Allah'ı hatırlatığından dolayı tatmin olsa, kalp yeniden durgun deniz gibi, çarşaf gibi bir hale gelecek ve huzuru, mutluluğu, tatmini tam da orada bulacak. Şimdi maddi kalp nasıl vücuttaki bütün organları besliyorsa, değil mi? Dakikada 5 kilogram kan atıyor. Neye atıyor biliyor musun? 98 bin kilometre damar yolundan vücudun her yerine mama götürüyor. Her yerine besin götürüyor. Bütün hücreler oradan besleniyor da Mehmet bu şekilde böyle kaslarını hareket ettirebiliyor. Maddi kalp, maddi vücutta neyse manevi kalp de manevi vücutta öyle. Şimdi benim bu maddi vücudum gibi bir de neyim var? Manevi vücudum. Maddi vücudumun organ sayısı 5 olsa manevi vücudumun organ sayısı Allah'ın esbasat edince bunlara latife diyoruz. Şimdi maddi vücudumu şöyle kuvvetlendirsem, güzel beslensem, ballar, pekmezler, tantuniler, ciğerler, yedim, spor yaptım, sağlıklı baktım, vitaminler şunlar bunlar. Şu masayı alır kaldırır fırlatır mıyım? Fırlatırım. Birisi bana masa fırlatsa bir tokatlayıp masayı da atar mıyım yere? Atarım. Yani karşımda gelen bir belaya mukavemet gösteriyorum. Aynen öyle manevi kalpte doğru beslense
yaşadığı acı bir durumu çok rahat kaldırabilecek bir gücü olacak. İşte o manevi kalbin tek gıdası günlük ve sosyal hayat da dahil olmak üzere bir iş yaparken Allah'ı zikretmek, yani Allah'ı hatırlamak. Ya bu işte Allah var, yani ben biliyorum. Bu sebepleri Allah yarattı, denk geldiğim adamları Allah yarattı. Şu an Allah'ın bana bir mesajı var. Şu an benden bir beklentisi var diyerek orada Allah'ı zikretsem, hatırlasam, ızdıraba düşmüş olan kalbim bir anda beslenecek, tatmin olacak. Mutmain olduğu için hareketsiz bir hale gelecek. Oh diyecek ya. Nasıl böyle bir huzura vardım yani? Nasıl vardın? Ben baş etmek zorundayım zannettiğin bütün olayları vahdet içerisinde Allah'a teslim edince karşına bir kolaylık çıktı. Allah Allah, bu kolaylık çıktığı için de ne yaptın? Rahatladın. Biz neyi konuşuyoruz biliyor musunuz? Ela bi zikrillahi tatmainul kulub. Allah'ı hatırladım ve kalbim ızdıraptayken tatmin oldu, sakinleşti. Allah Allah. Kelime-i tevhid için ne demişler biliyor musunuz? El kavlus sabit demişler. Yani sabit kelam. Allah Allah. Yani kelime-i tevhid kalbi de hangi hale getiriyor? Sabit bir hale getiriyor. Şimdi bak, insan hep ızdırap halinde. Kazanamadığı üniversite için ızdıraba düşüyor. Kazanıyor, bir işe giriyor, mutlu olamıyor, ızdıraba düşüyor. Bazen bir pantolonu yırtılıyor, ızdıraba düşüyor. Allah Allah. İstediğini alamıyor, ızdıraba düşüyor. Gönlü birisine tutuluyor, ızdıraba düşüyor. Yani her seferinde kalp hareketleniyor. Kainatın sahibini unutuyor. Kalp sürekli ızdırap halinde. Bakın tatile gidenler bilirler. Eğer Allah'ın hatırı unutulmuşsa dönüş yolu bile ne oluyor? Akla gelince ızdırap oluyor. Ya şimdi gideceğiz de. Ya bunun bile dönüşü var diyor adam. Başlıyor üzülmeye. Niye öyle oluyor biliyor musun? Çünkü kavuşmanın lezzeti, tatile kavuşmanın lezzeti ayrılığın acısını karşılamıyor. Tatile gittiğinde kavuşmanın lezzeti bu. Ayrıldığında ayrılığın acısı bu. Bunlar denk gelmediğinde kalp sürekli ızdırap halinde. Eğer Allah'ı hatırlamazsa. Şimdi demek ki bu kalbin huzuru dediğimiz neymiş biliyor musun? Allah'ı hatırlıyorsun, kalp mutmain oluyor. Hareketsiz bir hale geliyor. Allah Allah. Ne gibi? Uykuda nasıl böyle huzur var? Kalbin böyle en stabil çalıştığı an, en böyle hareketsizliğin sınırında çalıştığı an belki, değil mi? 80 nabız uykuda belki 60'a iniyor, öyle değil mi? İyice hareketsizleşiyor. Rahatlıyorsun ya bak. Uykuya yarı ölüm diyorlar, rahatlıyorsun. Bir de tam ölsen nasıl rahatlayacaksın? Kalbin hareketiyle uğraşma yok çünkü. Sürekli yeni bir şeyle meşgul oldu. İçine girdi, dışına girdi. Hareketiyle uğraşma yok. Bakın şu anlattığım ders ne biliyor musun? Sinir hapı kullanmanın yerine geçen ders. Anladın mı? Bozuk psikolojinin yerine geçen ders. Ya her şey üstüme geliyor. Bak bunun yerine geçen ders. Benim çocuğunu sevmeyen tanıdığım var ama çocuğumu dokunsam bir şey yapar mıyım diye. Artık psikoloji gitmiş. Onun yerine geçen ders. Dükkanın içerisinde zindan gibi boğulan tanıdıklarım var. Bak neden böyle oluyor biliyor musun? Kalp ızdırap halinde. O kadar hareket halinde ki o adamı yerinde oturtmuyor. Ne oluyor? Böyle deli gibi dolanıyor adam, değil mi? 2 metrekarede böyle deli gibi dolanıyor. Ne yapacağım, nasıl çözeceğim? Allah'ı hesaplamadan çözemeyeceksin zaten. Şimdi bak. Üstad Hazretleri o kalple ilgili bir şey söylüyor. Kalbi nasıl mutmain edeceğimizi konuşuyoruz. Ama şu cümleyi bilmemiz lazım. Cinayetkar hırs. Yani neticeyi Allah'a bırakmıyorum. İlla bu işi yapacağım. Anladın mı bak? Cinayetkar hırs kalbi deler. Sanemleri yani putları içine idhal eder. İdhal eder. Allah darılır diyor. Kalbin içi bizzat Allah için. Bizzat. Başka hiçbir şey koyamaz mıyım? Evladını bile koyamazsın. Peki onları neyle seveceğim? Kalbin kabuğuyla seveceğim. Bu kalbin içinde hani bu Avengers filmleri falan var ya, böyle akıllara zarar bir potansiyel enerji var. Kalbin için öyle düşünün. Çünkü sonsuzu seveceğin için içerideki enerji sonsuz olacak. Kalbin içine put nedir? Put örneği verir misiniz? Kalbin içine ne giriyorsa o puttur. Bak adam saçına düşkündür. Saçı dökülüyor diye uykuları kaçıyordur. Neden? Çünkü saçını kalbin içiyle sevmiştir. İçindeki enerji o kadar yüksek ki kalbin içine gözlük girse gözlük artık nedir? Puttur. Yani latmenatuza beklemeyin illa. Anladınız mı? Hübeli beklemeyin illa. Kalbin içine ne giriyorsa o artık puttur. Şimdi kalpte de öyle bir şey var ki içi yabancı bir şey aldığında fıtri sevgisi olmadığından dolayı basıyor çığlığı. Çıkar bunu, öldüm ben diyor. Kalbin içinin tek fıtri sevdiği Allah. Şimdi mesela bak, fıtri olarak şu tırnaklarım benim içimden çıkıyor, değil mi? Etimden çıkıyor ama canımı yakmıyor. Niye? Fıtri, doğal bir şey. Bak ne kadar sert halbuki, adamın yüzünü çizer. Ama şurada kürdan batır bana,
Eyvah der bağırırım. Niye? Çünkü kürdan benim vücudumda fıtri değil. Sonradan eklenen bir şey. İşte masiva yani Allah'tan gayrı sevdiğin ne varsa kalbin içine sokarsan eğer kalp diyor ki ya bu fıtri değil diyor. Çek şunu buradan diye basıyor çalı. Kalp ne oluyor bundan sonra? ızdırap içinde. Saçma sapan sevgiler ya. Şimdi bazen video denk geliyor da böyle. Hani bu yemek videoları falan denk geliyor ya. Adama bir çeviriyorlar. Adam diyor şu Türkiye'de en iyi biziz diyor. Şunu ben yetiştirdim, bunu ben yetiştirdim. Sır nerede ustam falan diyorlar. Onlar da öyle iştahlandırıyor adam. Sırrı diyor seveceksin diyor. Adam yani bitmiş ayakta duramıyor. Seveceksin diyor. Ben işime aşığım diyor. Bak bu işe diyor ben tapıyorum diyor adam falan. Anladın mı? Halbuki öyle değil. Bu işe tapıyorum. Eti en iyi biz yaparız diyor. O yüzden diyor aşık olacaksın bu işe. Yoksa yenmez o adamın elinden et falan diye altı üstü yumruk kadar midenin içine bir şey koyuyorsun. Niye bu kadar sinema çekiliyor? Niye biliyor musun? Kalbin içine girmiş meslek. Orada konu ne et ne süt. Konu başka bir şey değil mi? Allah Allah. Şimdi adam öyle bir anlatıyor ki mesleği. Dersin ki Allah Allah sahabe dersi yapıyor sanki. Öyle seveceksin, şöyle seveceksin, böyle seveceksin. Şimdi kalbin içine iş girince işi ne oluyor biliyor musun? Put oluyor. Nereden belli put olduğu? İşi için her şeyi terk ediyor. Neyi? Kulluğu bile terk ediyor. Bak işte biz arkadaşlarla konuşuyoruz. Bak bu kadar hakikatler ortada. Kulluk için yapılacak ne kadar adım var. Niye atılmıyor o adım? İçine koymuşsunuz yani. Siz bunu kabul etmezseniz problem çıkar. Sizde orası vardır, bizde başka yer vardır. Ama bunu kabul etmek manen bir tövbe hükmündedir. Bunu kabul etmeniz lazım. Anladınız mı? Allah Allah. Şimdi kalbe fıtri olmayan bir sevda girince az önce kürdan batırma gibi kalp ızdıraba düşüyor. Hareketleniyor. Diyor ki aa bu benden değil diyor. Hemen çıkar bunu benden diyor. Başlıyor ağlamaya, hareketlenmeye. Şimdi niye öyle oluyor biliyor musunuz? Kalbin o heyecanlanma sebebi ne biliyor musunuz? Sevdiğiniz biri yanınızdan seni bir daha görmeyeceğim diye uzaklaşıp gitse heyecanlanmaz mısın? Heyecanlanmaz mısın? Şimdi kalbin içine fıtri olmayan bir sevgi girdiğinde ızdıraba düşürmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Sebebi ne biliyor musun? Çünkü kalbi biri terk ediyor. Kim terk ediyor? Allah terk ediyor. Allah darılıyor. Allah Allah. Bak kalbini tapuladığınız birisi o kalbe başkasını alsa ne yaparsınız? Darılıp terk etmez misiniz? Terk edersiniz. İşte Allah kalbe şirk girdiğinde nasıl terk edeceğini anlayalım diye aynı duyguyu bize de vermiş. Allah Allah. Demek ki bu kalbin sadece biri bulmasına, vahdete ve biri sevmesine ihtiyacı var. Bu kalbe biri sevdirmezsek mümkün değil. O sükuneti yakalayamayacak. Şimdi biri sevmenin yolu, formülümüz şu. Allah tanımadan sevilmez. Yani önce marifetullah sonra muhabbetullah. Allah tanımadan sevilmez. Bu sevmek ne içinde? Kalbim Allah'ı bulup severse tatmin olacak. Bu dünyada da huzuru bulacak. Ama ben diyorum ki şu aldığımız dersler, tevhid dersleri ne dersleri? Marifetullah, Allah'ı tanıma dersleri. Bakın çok elzem dersler. Ben diyorum ki size Allah tanımadan sevilmez. Allah Allah. Şimdi mesela ben tanımayan arkadaşlara bizim Ali'yi anlatıyorum. Diyorum ki Ali benim gördüğüm en cömert insan. Allah Allah. Sever mi herkes? Sever. Sıddık'ı da sever, zındık'ı da sever. Cömerti kim sevmez ya? Bak şimdi Ali'nin özelliklerini anlatıyorum. Ali benim gördüğüm en delikanlı adam. Hayatta kimseyi yarı yolda koymaz. Gece ara gelir. Sevdin mi? Bak özellikleri tanıyınca sevmeye başladın. Ya Ali benim gördüğüm en merhametli adam. Annem de böyle merhamet görmedim. Ya ciddi mi diyorsun? Ciddi diyorum ya. Ne yaptın şimdi Ali'ye karşı? Lakayt kalamadın. Şimdi birisi Ali'nin bu özelliklerini bilse Ali'yi tanımadan iradesi dışında sever. Çünkü her insan bu özelliklere meftundur. Ne dedim biliyor musunuz? Allah'ı tanıyan bir insanı sevmeme ihtimali yok. Neden Allah'ı sevemiyoruz? Neden kalbimizi başka gereksiz sevgilerle dolduruyoruz? Çünkü Allah'ı tanımıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin. Allah Allah. Şu noktalardaki kudretini bilsek, bizim üstümüzdeki şefkatini bir keşfetsek. Gerçekten öyle mi ya? Allah sonsuz rahmet sahibi. Ciddi mi diyorsun? Allah sonsuz rızık verici. Hadi canım. Ciddi misin? Allah sonsuz şifa verici. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun yani? Ben o doktoru çok seviyordum. Olur mu? Onun eline de şifayı veren Allah. Nasıl öyle konuşuyorsun? Gerçekten öyle mi? Anlatsa böyle bir sevgiye bir insanın iradesi dışı diyorum bak. Tutulmama ihtimali mevcut değil. Allah'ı tanımadığımızdan kalp ne arıyor biliyor musun? Demirden betondan sevdalar arıyor. Dandik dandik sevgiler arıyor. Ondan sonra kalp tatmin olmuyor ve neye düşüyor? ızdıraba düşüyor. Allah Allah. Allah'ı bir tanısa var ya ruh ondan bir lezzet alıyor. Daha sonra onun cazibesine kapılıyor. O mesleğin, tevhid mesleğinin cazibesine kapılıyor. En son ne oluyor biliyor musunuz? Şu ayet tahakkuk ediyor. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub. Ne oldu? Kalbim Allah'ı hatırladı, zikretti. Tatmin oldu. Başka bir şeye ihtiyacım kalmadı. Allah Allah. İmansız adam değil mi? Sevgi sarhoşu. Bir o kapıda arıyor bulamıyor. Bir o kapıda arıyor bulamıyor.
Sorsan öyle birisine hayatım ihanetlerle geçti diyecek belki değil mi? O beni terk etti, o beni aldattı diyecek. Sokaktaki öksüz çocuk gibi. Sığınacak limanın yok. Kalbinin o fırtınalarını dindirecek bir tane gemin yok. Allah Allah, nasıl olacak? İşte kalbin ızdıraptan kurtuluşunun tek yolu bütün meseledeki vahdeti bulmak. O meselede Allah'ı hatırlamak. Allah'ı hatırlayınca da tatmin olacağından, kalbimiz, manevi kalbimiz esas gıdasını alacağından dolayı ızdırap halindeki kalp mutmain olup hareketsizleşecek. Buyurun devam edelim. Bütün ervah ve kulubun dalaletten neş'et eden ızdırabat ve keşmekeş ve ızdırabattan neş'et eden manevi elemlerden kurtulmaları bir tek Halık'ı tanımakla olur. Şimdi o elemler, ızdıraplar ortaya çıktı ya. Neyden çıkmış elemler? Dalaletten. Çok güzel. Şimdi 3 kelime öğrenelim. Dalalet, fikrin sapkınlığı. Zulümat, kalbin sapkınlığı. İsrafat da cismin sapkınlığı. Dalalet fikrin sapkınlığı. Hani fırkayı dal diyorlar ya, sapkın fırka. Dalalet, dal, sapmak. Anladınız mı? Dalalet fikrin sapkınlığı. Zulümat yani karanlık, kalbin sapkınlığı. İsrafat, Allah'ı hatırlamadan tüketilen bir ömür. Asıl ömür israf. O da cismin sapkınlığı. Tevhide yanaşmayan bütün fikirler dalalettir. Konu buradan başladı. Dalalet, zulümat, israfat. Bütün Allah'ı hatırlamadan yapılan fikirler dalalettir. Olur mu ya? Ben çok güzel bir bina yaptım geçen. Efsane buluş buldum. Güneş enerjisiyle kendini besliyor. Allah'ı hatırladın mı? Hatırlamadım. O zaman dalalet oluyor. Bak şimdi. Allah'ı hatırlamadan oluşan bütün fikirler delalet oluyor. Buradaki besin ambarı karıştı mı? Karıştı. Kalp besleyecektik. Kalbe gelmedi. Fikir ızdıraba düştü dalalet ile. Bu kalp beslenemedi. Kalp de ızdıraba düştü dalalet ile. Ondan sonra ne oldun? Gün boyu huzursuzum, yalnızım dostlarım, yalnız oldum. Bunun kurtuluşu nerede? Tevhidde, tevhidde. Tevhidde ne var? Suhulet yani kolaylık var. Şimdi bak tevhidde nasıl oluyor biliyor musun? Ya bütün kainatı tek elden idare eden Allah bütün kainatı Oktay'ın emrine verebilir diyeceksin. Ya da bütün kainatta muhatap olduğun ne var? Her birisine bir ilah vazifesi verip anlaşmalarını bekleyeceksin. Bugünkü ana konuya girdim ha. Kalbin sükuneti nasıl sağlanacak böyle bir durumda? Ya bütün kainatla uğraştığın hangi meseleler var? Her birisini bir yaratıcıya verip bütün kainatı o isterse emrime verebilir diyeceksin. Ya da muhatap olduğun kimler var? Patron ayrı, hanım ayrı, çocuk ayrı, akrabalar ayrı, ticaret yaptığın adamlar ayrı, sağlığın ayrı, hücren ayrı, kafan ayrı, gözün ayrı. Her birisiyle uğraştığın karşındaki muhataba bir ilahlık vereceksin. Ben mecbur bunun eline bakıyorum diyeceksin. Onların anlaşıp sana huzur vermesini sağlayacaksın. Hangisi daha kolay? Bütün kainatı sahibine teslim ettiğin an müracaat edeceğin kapıda bire düşüyor. Kainatı sahibine vermeyip bütün olaylar kendi kendine oluyormuşçasına davrandığında da ilah sayısı kainattaki zerre atom sayısına çıkıyor bu sefer. Bütün kainat ittifak edecek de Mehmet'i rahatlatacak. Şimdi bütün kainatı tek bir yaratıcının eline vermezsem ne olur? Acaba Ay ile Güneş'in arasındaki mesafe böyle mi olsun, böyle mi olsun diye bütün atomların ittifak etmesi gerekecek. Doğru mu? Bak şimdi. Acaba Mehmet'e 2 göz mü takalım, 3 göz mü takalım diye bütün atomların ittifak etmesi gerekecek. Doğru mu? Haydi şimdi. Bazen hani çok kalbiniz sıkışıyor da, beklemediğiniz bir kapı çalıyor da bir anda ya yetiştin Hızır gibi dediniz mi demediniz mi? Şimdi o Hızır'ın o kapıyı çalması için kainattaki bütün zerreler ittifak edecek de bu Hızır'ı Mehmet'e gönderelim mi göndermeyelim mi? Yok. Hızır idi Yunus idi. Hızır idi Yunus idi. Ben Yunus'u göndereceğim, ben Hızır'ı göndereceğim. O adam ne kalır? Gariban, öksüz kalır. Şimdi anladınız mı dersi? Vahdette neden kolaylık var? Bütün kainat emrinde olan bir Allah senden razı olursa, ihlaslı olursan, sevimli olursan bütün kainatına dilerse emrine verir. Bütün kainatı emrimize vermese 100 trilyon hücre bugün su gibi dağılmıştı zaten. Allah aşkına şu gözümüzün önündekilere bak. Şimdi bir insan bu tevhidi yakalayamazsa, vahdeti yakalayamazsa, yani bütün kainat bir Allah'ın elinden dönüyor demezse ne oluyor biliyor musun? Sahipsiz kalıyor, sahipsiz. Sokağa atılmış bir çocuk düşün. Ana yok, baba yok. Bu çocuk bir anda arkasını dönse, anası babası bu çocuğa sarılsa nasıl olur çocuk? Sahibimi buldum der, mutlu olur. Anasını bulan bu kadar mutlu olursa Allah'ını bulan ne olur? Ne olur?
Saçımdaki kıla kadar onun elinden dönüyormuş deyip. Anasını bulan böyle mutlu olursa Allah'ını bulan bu dünyada yıkılmaz, bir daha yıkılmaz. Anladınız mı neden Elzem? Allah Allah. Ama insan sahipsiz ve arayış içerisinde. İşte arıyor, evde arıyor, sosyal medyada arıyor ve kalbimizin asıl aradığının Allah olduğunun da farkında olmadan arıyoruz. Bak, sonra neyi elde edersek Allah gibi yapışıyoruz, öyle değil mi? Ruhumuzun aradığının o olmadığını da ne zaman fark ediyoruz? Ulaşınca fark ediyoruz. Diyoruz ki bu değil, bu değil, bu da değil, bu da değilmiş, bu da değilmiş diyoruz. Koca ömür gidiyor. Üstad Hazretleri Risale-i bir cümle alıyor. Ne diyor? Mâzâ vecede men fekadehu ve mâzâ fekede men vecedehu. Bak, bir daha söyleyeyim mi? Ezberlersiniz belki. Çok güzel cümle. Mâzâ vecede men fekadehu ve mâzâ fekede men vecedehu. Onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulmuş ki? Allah Allah, cümleye bak, cümleye. Yani asıl kalbin aradığını bulamadıktan sonra bütün ulaştıklarının yalan ilahlar olduğunu anlaman için sadece ulaşman yeterli. Dersem kalbi hem denklemsel olunca biraz farklı gidiyor. Devam edelim mi? Haydi bakalım. Bütün mevcudatı bir tek saniye vermekle necat buluyorlar. Burada necat bulmak kurtuluş. Ne oluyor? Nerede necat buluyor? Sapkınlık, delalet. Buradaydı ya. Sapkın fikirlerden kurtuluyor. Ya Allah Allah, ne de yanlış düşünmüşüm. Bütün kainat meğer Allah'ınmış diyor. Necat buluyor, kurtuluşa uğraşıyor. Burada necat bulmak demek sapkın fikirlerden kurtulmak demek. Mesela dükkanda bir adam babasını put gibi görüyor. Şu tevhid derslerini bir alıyor, kurtuluyor bundan. Diyor ki Allah Allah, böyle değilmiş yani. Benim önce kulluğumun başka bir yeri varmış diyor. Ne yapıyor? Necat buluyor. Burada necat bulmak delaletten, yani sapkın fikirlerden kurtulmak demek. Baştan alarak devam edelim. Bütün mevcudatı bir tek saniye vermekle necat buluyorlar. Bir tek Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Vahdete ulaşmasam herkesi ikna edecektim. Çok zahmetli. Yani bu psikolojiye gençken falan girmiş vardır ya. Ya benim mutlaka ileride her yerde bir tanıdığım olması lazım, işimi halledeyim diye. Ne kadar zahmetli bir şey ya. İnsanlarla çıkar ilişkisi kurmak için Bismillah demişsin yani. Ama bir de ya Allah Allah, ben kulum yani, ben Allah'ı razı ederim. Allah'ın hatırı için de önüme gelen her insana iyi davranmaya çalışırım. Ondan sonrasına ben karışmam dese, bir Allah razı etmeye çalışsa ne kadar suhulet, ne kadar kolaylık. Öyle mi? Allah Allah. Öyle bir arkadaş anlatıyordu abi. Çocukluktan diyor, zannediyordum ki her yerde tanıdığım olması lazım diyor. Ne kadar telefon numarası alsam, ya ben bu adamı bu ay aramadım, yarın işimi yapmaz. Bir arayayım, çay, baklava halledeyim dedim diyor. Bir süre sonra baş edilmez bir seviyeye geldi. Neden geldi? 1000 tane ilah oldu telefonda. Benim işim bu halledecek, bu halledecek, bu halledecek. Kaç tane iş yaptırdın dedim, hiç dedi. Allah Allah ya, vallahi çok garibiz biz de ya. Bir hiç için koca ömür gitti ya. Bir hiç için koca ömür gider mi ya? Anlıyorsun değil mi? Allah Allah. Vahdette suhulet. Bak. Biri bulan ne yapıyor? Rahat ediyor. Allah Allah. Evet. Şimdi Üstad Hazretleri de ispatını yapacak. Dikkat edelim. Buyur. Çünkü hadsiz mevcudat bir tek zata verilmezse 22. sözde kat'i ispat edildiği gibi o zaman her bir tek şeyi hadsiz esbaba isnat etmek lazım gelir ki o halde bir tek şeyin vücudu umum mevcudat kadar müşkül olur. Bütün kainatın Allah'a ait olduğunu nasıl anlarım? Üstünde taklit edilmez bir mühür olması lazım. O Ferrari'yi gördüğünüzde ya bunu Ferrari yapmış diye çok rahat anlıyorsunuz. Neden? Üstünde taklit edilemez bir mühür var. Bütün kainatın Allah'ın olduğunu nasıl anlarım? Üstünde taklit edilemez bir mühür görürsem, ya bunu haşa başka kimse yapamaz diye bir mühür görürsem eğer, o zaman derim ki ya bu da Allah'ın, bu da Allah'ın, bu da Allah'ın, bu da Allah'ın. Bir olay yaşadım. Bu da Allah'ın. Üzücü bir olay yaşadım. Ya bu da Allah'ın. Bir acı yaşadım. Aynı mührü gördün mü? Ya bu acıyı da ben kimden geldiğini biliyorum. Bela vereni buldum. Kalbim rahat etti derim yine. Bütün kainatın Allah'ın olduğunu nasıl anlarım? Üstünde hiç kimsenin yapamayacağı bir mührü görürsem. O mührü söylüyorum. Hazır mısınız? Her şeyden bir şey yapmak. Ve bir şeyden her şeyi yapmak sadece Allah Azze ve Celle'ye has bir özelliktir. Bir daha söyleyeyim mi? Her şeyden bir şey yapmak. Ve bir şeyden her şey yapmak sadece Allah Azze ve Celle'ye has bir özelliktir. Bak şimdi. Oksijeni böyle tek başına ele al, yakıcı. Hidrojeni tek başına ele al, yanıcı. Bunları Allah Azze ve Celle H2O diye birleştiriyor ve ortaya söndürücü bir şey çıkıyor. Her şeyden ne yaptı? Bir şey yaptı. Bak, başka bunu yapabilecek hiç kimse yok. Şimdi ikisi de özelliklerini yitiriyor ve ortaya yeni bir şey çıkıyorsa eğer, cümleye dikkat, maddenin kendisine ait bir özelliği aslında yok demektir. İyi de oksijen yakıyordu. Allah o an ona yak diye emir verdiği için yakıyordu.
O atomun kendine has bir ilahlığı yok. Hidrojen yanıyordu. Allah ona o an yan emrini verdiği için yanıyordu. Allah o emirleri çekti. İkisini birleştirip terkip edip yeni bir emir verdi ve bu sefer ortaya söndürücü bir şey çıktıysa eğer maddenin yanma, yakma, söndürme özellikleri kendine has özellikler değildir. Demek ki ateşin tabiatında yakmak yoktur. Allah o an emir verdiği için ancak ateş yanar. Delil var mı? Var. Ya naru kuni berden ve selamen. Hazreti İbrahim'i ateşe attıklarında Allah Azze ve Celle emir veriyor. Değil mi? Ya naru kuni berden ve selamen. Ateşe diyor ki serin ve selamet. Ondan sonra yakan ateş, tamam ya Rab ben senin itaatkar, emir nefer atomlarınım diyor. Allah'ın dediğini yapıyor. Demek ki ateşin tabiatında yakmak olsa önüne geleni yakardı. Öyle mi? Bak demek emir aldığında yakıyor, emir çekildiğinde yakamıyor. Biz sürekli Allah ateşi yakmakta istihdam ettiği için onları yan yana gördüğümüzden yakanı ateş zannediyoruz. Mesela 30 yıl tantunicilik yapmış bir dayıyı sokakta görsek adam da iş değiştirse hala tantunici dayı diye selam veririz. Çünkü 30 yıl yan yana görmüşüz ya meslekli adamı. Onu artık ayıramayız birbirinden. Sürekli Allah ateşi yakmakta istihdam ettiğinden ne zaman ateşi görsek diyoruz ki ya ateş yaktı, ateş yaktı. Halbuki ateşin yakma özelliği tabiatında olsa önüne gelen her şeyi yakardı. Bak Üstad Hazretleri ne diyor? Ve o sigara kağıdı gibi ince, nazenin yapraklar, nasıl inceliği? Şöyle değil mi? Allah Allah. Birer azayı İbrahim gibi. Hazreti İbrahim'in birer azaları gibi. Ateş saçan hararete karşı güneş nasıl vuruyor? Biz altında bayılıyoruz. Öyle güneş yiyorlar. Ya narukuni berden ve selamen ayetini okuyorlar ve yanmıyorlar. Ateşin tabiatında yakmak olsa onu da yakacaktı. Hazreti İbrahim'i de yakacaktı. Demek ki ateş kendi başına tabiatı olan bir şey değil de Allah Azze ve Celle'nin tahtı emrinde olan bir şey. Bak şimdi. Mesela bir askeri her işi yaparken görebilir misiniz? Görebilirsiniz. Yemek yap, yapar. Şoförlük yap, yapar. Bahçeyi temizle, ağaç dik. Peki bu askerin asıl işi hangisi? Hiçbirisi. Hangi işte emir alırsa o asker o işi yapar. Atomlar da aynı bu halde. Hangi emri Allah'tan alırlarsa anında o emri yapmaya dönüşürler. Bak bir örnek daha vereyim. Normalde kayayla sertliği hep yan yana görüyoruz. O yüzden de sertliği kayanın tabiatından biliyoruz. Hayır, kaya sürekli emir aldığı için sert bir halde devam ediyor. Ama kayaya Allah'ın başka bir memuru yaklaşsa, kim o memur? Ağacın ipeksi kökleri. Bak burada kaya var, burada Allah'ın başka memuru geliyor. Ağacın ipeksi kökleri geliyor. Allah Azze ve Celle'den emir alınca kaya neye dönüşüyor? Pamuğa dönüşüyor. O kocaman kayayı ipeksi kökler kompresör gibi kırıp delip geçiyor. Normalde bellidir. Yumuşak bir şey, sert bir şeyi kıramaz. Doğru mu? Gelin o ağacın köklerini alalım, şöyle kayaya vuralım. Çok komik olur değil mi? Allah Allah. Yani tozunu alamayız üstünden belki kayanın. Ama Allah'ın emri geldiği anda kaya yumuşuyorsa demek ki sertlik bile kayaya ait bir özellik değil. Şimdi ağacın çok enteresan bir özelliği var. Ben şuraya çok büyük bir UFO soba götürsem, kafayı ne kadar büyütürsem ayağını da o kadar büyütmem gerekir. Ağaçta da böyle. Dalları ne kadar büyüyorsa kökü de o kadar yayılıyor. Havada yayılmanın rahatlığında sert kayaların içinde de kökleri yayılıyor. Sertlik kayanın zatında, tabiatında ben kimseden emir almam, sertlik bana aittir diye bir özellik olsaydı eğer Allah'ın ipek gibi bir askeri geldiğinde pamuk haline dönüşüp asla kırılmazdı. Demek ki eşyanın özellikleri kendi tabiatına ait değil. Allah'ın emrine ait. Şimdi her şeyden bir şey yapmak, bir şeyden her şey yapmak. Bir şeyden her şey yapmaya da örnek verelim mi? Bir damla sudan insan yaratıyor. Her şey yapıyor mu? Saç, kaş, tırnak, göz, kulak her birini yapıyor mu? Yapıyor. Bakın mesela beyin yapıyor. Bir şeyden, bir damla sudan bir beyin yaratıyor Allah Azze ve Celle. Ve beynin içindeki maddeleri bir inceleyelim. Liste varsa tutun, aynı maddeleri evde birleştirelim, biz de beyin yapmaya çalışalım. 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram tuz. İçinde başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bütün malzeme bu mu? Bu. Yapsana o zaman. Olmuyor ama. Ve bu beyin nasıl bir şey biliyor musun? 100 milyar nöron var, sinir hücresi var. Ve her bir nöron bir diğerine 1000 ya da 10.000 bağı var. Yoksa yani ben şu suyu şuradan atıp şuradan nasıl yakalayabileyim bu kadar hızlı bir iletim olmazsa? Anlıyor musun demek istediğimi? Böyle bir beyni Allah aşkına bir şeyden yapıyor.
Burada vahdet mührünü görebildiniz mi? Bunu yapabilen başkası var mı? Başka yok değil mi? Materyalist bilim adamları bir asırdır en ufak bir canlı yapmaya çalışıyorlar cansız atomlardan. Mümkün mü? Mümkün değil. Dedim ki ya nasıl mümkün değil ya? Bir insan kaç dolar dedim ya? Kaç dolar? Dolar dememin sebebi bir makale okudum dolarla ve almış fiyatı. O yüzden dolar diyorum. Dedim bir insan kaç dolar arkadaş dedim ya. Bir insan kaç dolarmış biliyor musunuz? Bak yapması kolay normalde. Kimse yapamayıp sadece Allah'ın yaptığını ispatlarsak ne göreceksin orada? Bir tevhid mührü, vahdet mührü göreceksin. Bir bakalım bir insan kaç dolar eder? Şimdi bir insanda 16 tane element var. İnsanın terkibatı bu. 16 element. Hem de cansız elementler. 80 kiloluk bir insanın vücudunda şu 16 element şu ölçülerde ve şu fiyatlarda varmış. Aldığım makalede fiyatlar dolar olduğu için dolar olarak okuyorum. 52 kilogram oksijen 8 dolar. Tamam mı? İnsanın vücudundaki 80 kilo adamda 52 kilo oksijen. 14 kilo karbon 5 dolar. 8 kilo hidrojen 8 dolar. 2,5 kilo azot 9 dolar. O fosfor pahalı. 1 kilo fosfor 288 dolar. Bak göz var ya ucuz beslenmiyor. 1,5 kilo kalsiyum 250 dolar. Oo dişler de pahalı, iyi beslenmiyor. Diğerlerini de diğer elementleri de katıp 16'ya tamamladığında bir insan 585 dolar ediyor. Şurada niyetlensek bulur muyuz aramızda bu kadarını? Buluruz değil mi? Yapsana. Madem şu kadarcık para ve şu maddeleri birleştirdiğimizde hem de bir de cansızdan canlı çıkmıyorsa ortaya bu ne mührüdür? Vahdet mührüdür. Akıl bunları bilse, delaletten kurtulsa. Şu maddede Allah'ın tevhid mührü var. Başkası yapamaz. Onda da, bunda da, bunda da, bunda da. O zaman bu maddelerle oluşan ve yaşadığım olayda da Allah'ın tevhid mührü var. Yani başka el yok. Şimdi mesela sende tevhid mührü var mı? Var. Değil mi? Belli yani. Seni başka biri yaratabilir mi aşağı? Mümkün değil. O zaman tevhid mührü var. Sende de var, sende de var. Üçünüz de birden kavga etti. Sizde tevhid mührü varsa bu olayda da tevhid mührü var. Size başka bir el dokunamıyorsa yaşadığım olaya da başka biri dokunamaz. Yani Allah'ın haberi var demek. Madem yaşadığım o olayda tevhid mührünü gördüm. Maddelerden okudum. Ya maddelerde varsa olayda da var dedim. Tevhid mührünü gördüm. Burada da Allah'ın haberi var dedim. O zaman darılmam mümkün değil. Niye? Başıma gelenden? Allah'ın haberi varsa kime darılacaksın? Bak. Darılma gitti mi? Gitti. Ben bu olaydan kurtulmak istiyorum. Müracaat edeyim. Sana geleyim mi Ahmet? Olmaz. Sende tevhid mührü var. Sen senin ait değilsin. Sana geleyim mi Kerem? Olmaz. Azat sana geleyim mi? Yok. Asıl bu olayda tevhid mührünü gördüm ya. Vahdet kimdeyse, tevhid, birlik kimdeyse onun kapısına gideceğim. Tek kapı çalacağım. Tek kapıyla işimi çözeceğim ve kalbim rahatlayıp tatmin olacak. Yoksa onunla ayrı uğraş, onunla ayrı uğraş, öbürüyle uğraş, onun amcaoğluyla ayrı uğraş. Anladın mı demek istediğimi? Kesrette kalbin ızdırabı var, ızdırabı. Vahdette de kalbin gıdası olduğundan kolaylığı var, kolaylığı. Allah Allah. Cümleye bak cümleye ya. Mâzâ vecede men fekadehu ve mâzâ fekede men vecedehu. Onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur ki? Devam edelim mi? Buyurun. Çünkü Allah'a verilse hadsiz eşyayı bir zata verir. Ama Allah'a vermek için tevhid mührünü okumam lazım. Tevhid mühürlerini okudum. Bunlar Allah'a ait dedim. Neden Allah'a ait dedim? Çünkü ondan başkası yapamıyor. Ondan başka kimsenin yapamayacağı mührü okudum üstünde. Bir olay yaşadım. Olayı Allah'a verdim. Neden Allah'a verdim? Çünkü Allah'tan başka kimsenin yapamayacağının mührünü okudum. Önce tevhid mührünü okumak lazım. Yani Allah'ı tanıdıktan sonra bu basamaklar gerçekleşecek. Burayı da bilelim. Yani ben kalben Allah'a veriyorum deyince çözülmüyor. Kur'an'dan mı marifet derslerini ala bunda tevhid mührü, bunda tevhid mührü, bunda tevhid mührü. Bütün eşyada tevhid mührü varsa bu eşyaların eliyle yaşadığım olaylarda da tevhid mührü var. O zaman başıma gelenden Allah'ın haberi var deyip insan vahdette böyle kolaylığı buluyor. Anladınız değil mi demek istediğimi? Yani Kur'an'a çok muhatap olmadan şöyle tamam Allah vermiş dediğinde insan kalbinin ızdırabını mutmain edemiyor. Çok ders almak lazım. Çok. Buyurun. Ona vermezse her bir şeyi hadsiz esbaba vermek lazım gelir. O vakit bir meyve kainat kadar müşkülat peyda eder, belki daha ziyade müşkül olur. Kainatta neden bolluk var? Meyve dedi ya. Patatesin kaç çeşidi vardı Ali? 5000. Bizi kandırmıyor inşallah. 10 yıldır aynı şeyi söylüyor. Patatesin 5000 çeşidi varmış. Elmanın bilmem kaç çeşidi, üzümün, kirazın. Neden bolluk var kainatta? Tek bir kişi. Çok güzel. Çünkü tek elden çıkıyor. Mücadele? Yok. Çatışma? Yok. Kainat fabrikasını kurmak için birini ikna etme çabası? Yok. Kainatta neden bolluk var? Çünkü tek elden çıktığı için rahat ve bolluk var. Bir gün bir arkadaş tablo çiziyor benim. Uğraşıyor. Astı tabloyu böyle köyümün manzarası gibi. Dedim vallahi bir aydır uğraşıyorsun dedim. İçinde gelip gezebilir miyiz dedim. Yok dedi bu duvarda asılı tablo içine giremezsin. Allah dedim o kadar kolay yaratıyor bir de içinde gezdiriyor dedim. Nasıl iş bu dedim ya. Bir aydır uğraşıyorsun dedim. Niye?
Tevhiddeki kolaylığa bak. Allah Azze ve Celle kün emri ezelisiyle sayısız tablo yaratıyor ve her birinin içinde bir de geziyorum. Elma koparıyorum. Ceviz kırıyorum. Kavun karpuz yiyorum içinde. Suhulet, vahdetteki suhulet. İnanılır gibi değil. Sonra dedi ki arkadaş, anladım dedi ama o manzaradan her birini göremiyoruz dedi. Uzayın boşluklarında, derinliklerinde nice yerler var ki dedi, biz bunları göremiyoruz dedi. Demek ki bunlar bizim için yaratılmamış dedi. Aksine Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu bize ifade etmesi için sonu olmayan bir kainat yaratması gerekiyordu. Biz aslında göremediğimiz yerden de yine Allah'ı tanıdık ve tatmin olduk. Çünkü sonu olan bir kainat bulsak derdik ya Allah'ın mülkü bu kadarmış derdik. Öyle mi? Allah Allah. Sonsuz kudretini nasıl gösterecek? Sonu olmayan bir kainat yaratacak. Sonra diyecek ki ben bu kainata sinek kanadı kadar da kıymet vermiyorum diyecek. Ya Rabbi bu kadar mı zenginsin? Tahmin bile edemezsin. Bak bak kalp nasıl tatmin oluyor. Ya mülkü ilahiye ulaşamayacaksın ki ulaşamayınca Allahu Ekber deyip secde edebilesin. Evet. Devam edelim mi? Buyurun. Çünkü nasıl bir nefer Bir dakika burada çok önemli ya. Ders çok kısa zaten farkındasınızdır. Şurayı da dinleyelim olur mu? Bu cümle çok elzem ha. Bak bu cümle Risale-i Nur'un kemik meselelerinden biri. Buyur. Çünkü nasıl bir nefer 100 muhtelif adamın idaresine verilse 100 müşkülat olur. Ve 100 nefer bir zabitin idaresine verilse bir nefer hükmünde kolay olur. Cümleyi anladınız mı? Bir askeriyeyi nizama sokacağım. Nizama sokmak için 100 tane komutan koydum, bir tane de asker koydum. Bir iş yaptırabilir miyiz o askere? Mümkün değil mi? Biri diyecek çay getir. Öbürü diyecek çorba getir. Öbürü diyecek yat. Öbürü diyecek şınav çek. Öbürü diyecek ne şınav barbie çek. Adam kafayı sıyırır. Ama bir komutan koysak, 100 tane de askeri altına versek bu iş nasıl olur? Suhuletli vahdette ne var? Suhulet var, kolaylık var. Bak ben o komutanı görmesem de komutanın varlığını anlarım. Nasıl anlarım? Bir gittim nizamiyeye 1000 tane asker. Yatıyorlar aynı anda. Allah Allah aynı anda. Kalkıyorlar aynı anda. Aynı anda. Şınav çekiyorlar aynı anda. Koşuyorlar aynı anda. Bak şimdi cümleye dikkat et. Aynı anda. Aynı hareketi yapıyorlarsa aynı emri almışlardır. Aynı anda. Aynı hareketi yapıyorlarsa aynı emri almışlardır. Görmediğime hemen inanmam. Böyle bir durumda komutanı görmeye gerek var mı? Yok. Tecellisini gördüm. Bütün kışla aynı anda. Aynı hareketi yapıyorlarsa aynı emri almışlardır. Bak bak bak. Dedim ki bunların hepsini yöneten bir tane komutan. Allah Allah suhulete bak ya. Suhulete bak. Şimdi buradaki askerleri çıkarın. Atomları koyun. Koydunuz mu? Her birimizin yüzünün siması birbirinden farklı farklı. Yani yüzümüzü oluşturan, simamızı oluşturan atomlar bende gelmiş şunu oluşturmuş. Oktay da onu oluşturmuş. Emir de onu oluşturmuş. Nimetullah da onu oluşturmuş. Ömer de onu. Her birinde farklı. Şimdi iki ihtimal var. Ya bütün atomlar tek tek sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz iradeye sahip olacaklar. Bütün simaları ayrıntılı bir şekilde tanıyacaklar. Bir de ittifak edecekler. Diyecekler ki Mehmet'in simasını, Bahattin'in simasına benzetmeyelim. Ya da bütün atomlara emir veren ve bütün simaları bilip sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz ilah sahibi olan tek bir yaratıcı her birine emriyle Mehmet'in siması böyle, Ömer'in siması böyle diyecek. Hangisi daha kolay? Birincisi imkansız ya. İmkansız. Bak hepimizin neyi farklı? Sesi. Kapı çalıyor. Kim o diyorsun? Benim diyor açıyorsun. Ya benim ne? İsim değil ki benim. Nereden bildin? Ben babamın sesini tanırım. Allah Allah. Milyarlarca insan var. Babanın sesini ayırt edebiliyor musun? Evet. Neden? Ona özgü. Ona has. Ya bütün sesin orada görevli olan asker atomlar. Her birisinde sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret olacak. Bütün insanların seslerini tanıyıp ittifak edecekler. Ömer'e farklı ses verelim diyecekler. Ya da bütün atomlara emir veren tek bir yaratıcı bütün sesleri bilecek ve Mehmet'e, Ömer'e farklı ses vereyim diyecek. Hangisi daha kolay geliyor kulağa? Ya birincisi var ya yani şöyle konuşmaya gerek yok ya. Konuşmaya gerek yok ya. O kadar enteresan ki. Bak şimdi buralar çok önemli. Şuraya yanıma bir arkadaşı otursam. Bir baktınız arkadaş kör, sağır, elsiz, ayaksız, dilsiz. Dedim ki bu binayı bu arkadaş yaptı. Ne yaparsınız? Gülersiniz ve dersiniz ki bu adam bunu yapamaz. Kudreti yetmez. Çünkü burayı profesör bile yapamaz. Hani örnekliyorum. Demek ki perde arkasında başkası var dersin. Bu gözle görmene gerek yok. Ama bu gözle görüyorsun. Karagöz Hacivat çocukken izlemediniz mi? Orada perde konuşunca perde mi konuştu diyorsunuz? Yo, perdenin arkasında konuşan var dediniz. Bu gözle görmediniz ama bu gözle gördünüz. Şimdi bu az önce kainatı oluşturan, senin gözünü, benim sesimi, başka birinin saçını oluşturan atomlar var ya. Az önceki adamla aynı model. Kör, sağır, dilsiz, elsiz, ayaksız. Bu atom az önceki asker gibi
Nerede vazife verilse o vazifesini kusursuz yapıyor. Hayret verici bir şey. Kör, sağır, dilsiz, elsiz, ayaksız. Topraktan başlıyor serüvene, bitkinin bedenine giriyor. Bir karbon atomu düşün. Orada fotosentez yapıyor. Yani hangi emir verildiyse o emri yapıyor. Daha sonra bir hayvan geliyor, o bitkiyi yiyor. Az önce o karbon atomu bitkideydi. Şimdi kime geçti? Hayvana geçti. Peki hayvanda da yapması gereken vazifeyi kusursuz yapıyor mu? Kusursuz. İnek de ayrı yapıyor, dana da ayrı yapıyor, oğlak da ayrı yapıyor, ceylan da ayrı yapıyor, kaplan da ayrı yapıyor. Fare de bambaşka yapıyor. Allah Allah. Aynı atom var. Orada emri farklı, orada emri. Aynı atom mu? Aynı atom. Bak bir şeyden her şey. Daha sonra o hayvanı da biz yedik. Aynı karbon atomu bizim bedenimize geldi mi? Geldi. Bizim bedenimizde de vazifesini kusursuz yapıyor mu? Kusursuz yapıyor. Allah ona göze git derse. Bak şimdi. Allah Allah. Gözde görmeye başlıyor. Allah ona buruna git derse o atom burunda koklamaya başlıyor. Allah ona dile git diye emir verirse aynı atom ya, aynı atom. Dilde bu sefer tatmaya başlıyor. Ya sen bu kadar imkanat yolu içerisinde nasıl doğru yolu bulabiliyorsun? Sonsuz ilim gerektirir. Bak Çin'de 2 milyar insan var. Gidin Çin'de Van Viyin'e bulun diyeyim. Yani ölene kadar ararsanız bulamazsınız. Benim vücudumda 100 trilyon hücre var. Her hücrede 100 trilyon tane de atom var. Bu kadar müşkülat içerisinde. Fosfor hep göze, kalsiyum hep dişe. Fosfor hep göze, kalsiyum hep dişe. Subhanallah. Bu zerrenin, az önceki karbon atomunu alalım mı elimize? Bitkide, hayvanda, Mehmet'te, kaşta, gözde hepsinde farklı vazife ve kusursuz yapıyor. Hepsindeki vazifesini kusursuz yapabilmesi için bu atoma sonsuz ilim. Değil mi? Çünkü her yerde bir iş yapmak için ne lazım? Bilmek lazım. Biliyor. Burada ne yapacağını biliyor. Görüyor burada. Burada ne yapacağını biliyor. Duyuyor burada. Burada tadıyor yani. O atom buraya gelince sonsuz ne yapacağını biliyor. İnekte ne yapacağını biliyor. Bitkide ne yapacağını biliyor. O atomun, o karbon atomunun sonsuz ilme, sonsuz iradeye, sonsuz kudrete sahip olması lazım. Bakın olamaz. Niye biliyor musunuz? Çok affedersiniz anlaşılsın diye söylüyorum. İneğin kaba etinde bir karbon atomu düşünün. İneğin kaba etinde. Tamam mı? Bu karbon atomunda orada ne yapacağını bilmesi için sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret lazım. Yani bunun hakim olması lazım değil mi? Bunlar ne demek? Hakim demek. Sen bu karbon atomuna hakim yapacaksın. Sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret vereceksin. Daha sonra da ineğin orasında mahkum edeceksin. Bir şey hem hakim hem mahkum olamaz. Bak olay imkansız. Çünkü o atomun bitkide, inekte, insanda her birinde gittiği yerde ne yapacağını bilmesi için kusursuz yapıyor. Sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret lazım. Yani hakim olması lazım. Bir atomu hem hakim yapacaksın hem de toprağın karanlık yerinde mahkum yapacaksın. Mümkün mü? Mümkün değil. Hadi vereyim buradaki en bilgili sensin, en güçlü sensin, en kudretli sensin, seni alıp mahzene kapatayım. Olmaz dersin ama hakimken ama mahkum olamam dersin. Oradaki atom hakim olsaydı mahkum olamazdı. Şimdi iki sual vardı ya. Ya bütün kainattaki atomlardan her birisinde sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret, sonsuz hayat var. Ve ittifak edecekler bir Mehmet oluşsun, bir bitki oluşsun, bir hayvan oluşsun diyecekler. Ya da bütün bunları yöneten tek bir zat. Kün emri ezelisiyle her birini aynı atom da olsa farklı vazifede istediği gibi kullanacak. Hangisi mantıklı geliyor? Vahdette kolaylık var. Bakın işin komik yanını biliyor musunuz? Gerçekten. Yani böyle dalga amaçlı söylemiyorum da yani Allah'ı inkar yani komik yani gerçekten çok komik. Hiçbir yol yok. Bir Allah'ın varlığını kafasına sığdıramayanlar kainatta atom adedince Allah'ı, ilahı nasıl kafasına sığdırıyor? Yani bu atomun burada dediğim vazifeyi yapması için haşa ilahlık vermen gerekiyor. Doğru mu? Hakim olması lazım. Hem hakim olacak hem mahkum olacak. Bir Allah'ı, bir yaratıcıyı kafasına sığıştıramayanlar kainattaki bütün zerrelere ilahlık veriyorlar ama farkında değiller. Allah. Vahdette ne var vahdette? Kolaylık, suhulet. Allah'ı bulamayınca ızdırap. Mâzâ vecede men fakedehu ve mâzâ fakede men vecedehu. Onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Allah. Buyur. Bak. İşte mahiyet-i insaniyedeki merak ve talep-i hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ızdıraptan kurtaracak yalnız tevhid-i Hâlık ve marifet-i ilahiyedir. Madem küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkilat ve ızdırabat var. Var değil mi? Allah'ı bulamayana ızdırap var. Bizim Avrupa'ya arkadaş gidiyor da orada da otelinde kaldığı mı ne bir yaşlı teyze varmış herhalde. Sürekli gece gündüz köpekle uğraşıyormuş.
Demiş yani yok mu yakının, çoluğun çocuğun falan hep köpekle uğraşıyorsun? Demiş ki bu köpek beni diğerleri gibi sırtımdan vurmuyor demiş. Bak şimdi. Allah'ı bulamayınca acılar manasız kalıyor ve yük üstüne yük biniyor. Bela vereni bulamayınca belalar musibet gibi kalıyor. Mahvediyor seni. Ne oluyorsun biliyor musun? Acaba yarın sırtımdan kim vuracak? Acaba yarın göktaşları tepeme yağacak mı? Acaba yarın ekonomi batacak mı? Acaba yarın bütün dostlar küsecek mi? Acaba yarın batacak mıyım? Acaba yarın çıkacak mıyım? Acaba ne oluyorsun? Perişan oluyorsun. Bir antropoloji uzmanı bu Kore Savaşı'nda bir anket yapmış, çalışma yapmış, incelemiş. Orada şimdi Kore'de alınan esirlerin günde 10 tanesini öldürüyorlar ki diğer esirler ayaklanmasın diye. O öldürme anında da inceleme yapmışlar. Mesela bir Amerikalının adı söylenince sekte-i kalbe vuruyormuş. En korkak onlar çıkmış. Daha sonra İngilizler çıkmış. İlahir en cesurlar noktasında da Türkler çıkmış. Allah Allah ya bunlara söylüyoruz. Size yarın böyle yapacağız diye. Hiç kalpleri titremiyor. Niye böyle oluyor diye araştırdıklarında ne çıkıyor alttan? İman çıkıyor, iman. Tevhidin gücü çıkıyor, tevhidin. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Onların kalbi mutmain halde. Neden? Çünkü akıbetlerini biliyorlar. Nedir akıbet? Ölürsem şehit, kalırsam gazi. Böyle olduklarından dolayı bakmışlar ki onların kalbinde diğerlerindeki ızdırap mevcut değil. Allah Allah. Şu dinin enerjisi cemiyete bir yayılsa var ya ne olur? Dünya ayaklanır, dünya. Bak Allah Allah. Böyle bir tespit yapmışlar. Ve ne demişler biliyor musunuz? İslamiyet muhibbanlarını ölürken bile güldürüyor demişler. Sevenlerini, bağlı olanlarını ölürken bile güldürüyor demişler. Bir insan ölüme gülüyorsa sen bu adamı nasıl ağlatacaksın? Nasıl? Sadece niye ağlar öyle bir adam biliyor musun? Allah daralır diye. Bak cümleye bak, cümleyi görüyor musun? Allah. Evet. Niye böyle oluyor biliyor musunuz? İman eşyayı şeffaflaştırıyor. Eşyanın arkasındaki hakikati gösteriyor. Yani şimdi dışarıdaki bir adam dalıyor ağaca, yiyor. Öyle bizim ceylan da yiyor, kaplan da yiyor. Ama sen yiyorsun diyorsun ki ağacın dalları eliyle portakal vermiş diyorsun Allah. Eşya şeffaflaştı, arkasını gördün. Acın şeffaflaştı, arkasını gördün, vereni buldun. Huzuru kalbe erdin. Bak. İman böyle bir şey. Bir gün bizim Halis yıllar önce ilk okuma kampına katıldığında hayalde. Okuma kampına gitmişler. Böyle dağlara çıkmışlar, yeşillikleri açmışlar, okuyorlar. Kardeşler sırayla şey yapıyormuş. Böyle elmaya bakıyormuş. Subhanallah bu nasıl yaratıldı diyormuş. Armuda bakıyormuş. Subhanallah bu nasıl yaratıldı diyormuş. Halis böyle ona bakıyormuş. Ciğer yiyormuş. Subhanallah Allah nasıl et gönderdi diyormuş. Ona bakıyormuş. En son durdurmuş. Demiş Allah aşkına ne görüyorsunuz bana söyleyin demiş. Şimdi iman eşyayı şeffaflaştırıyor. Arkasında vereni gösteriyor. Bunun verdiği lezzet var ya. Bütün dünya sana verilse. Allah o kalbi terk edip bütün dünya o kalbi sevse 5 kuruş etmez. Asla da verilmez öyle bir lezzet. Böyle bir lezzet böyle. Tevhide varamayan, bütün kainat birinin elinden çıkmıştır noktasını yakalayamayanın bu dünyanın kesreti kalabalığı içerisinde yani şirk bataklığı içerisinde lezzete, huzura, kalbin mutmainliğine erme ihtimali mevcut değil. Mevcut. Bak şu derste nasıl rahatlıyor insan. Buyurun devam edelim. Madem küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkilat ve ızdırabat var, elbette o yol muhaldir, hakikati yoktur. Madem tevhidde mevcudatın yaratılışındaki suhulete ve kesrete ve hüsnü sanata muvafık olarak nihayetsiz suhulet ve kolaylık var, elbette o yol vaciptir, hakikattir. İşte ey bedbah ehli dalalet. Bedbah ne demek? Bahtı kötü demek. Yani burayı yakalayamayanın dünyası ahireti çok ağlayacak demek. Evet. İşte ey bedbah ehli dalalet. Bak dalalet yolu ne kadar karanlıklı ve elemli. Ne zorun var ki oradan gidiyorsun. Hem bak iman ve tevhid yolu ne kadar kolay ve safalı. Oraya gir, kurtul. Şimdi bu dersler her bir zerreden, bak zerreden Allah'ın varlığına çıkaran dersler. Kalbin tatmin olması böyle oluyordu değil mi? Her olayda Allah'ı bulman gerekiyor. Bu dersler her bir zerrede Allah'ı hatırlatan dersler. Bir gün birini anlatmaya çalışırken diliniz dolansa bile hiç endişelenmeyin. Bazen dil anlatamaz ama kalp ondan dersini almıştır. Bir gün bu dersleri böyle gelen giden bir tane arkadaşı yakalamışlar üniversitede. Arkadaşları vesvese veriyor. Soru. Bu dedi ki abi dedi ben cevap veremedim. Dilim dönmedi dedi. Yani bu kabiliyetle gelişen bir şey. Bir anda olmaz. Dilim dönmedi dedi ama onlara teslimi silah etmedim dedi.
En son dedim ki ya benim kalbim vallahi titremiyor anlattıklarınızdan. Cevap da veremiyorum. Ama en iyisi gelin şu videoları birlikte izleyelim demiş. Hepsi teslimi silah etmiş ondan sonra. Şimdi insanın bazen diline gelmez. Hiç panik yapmayın. Ama kalbin dili bu hakikatleri bu derslerle alıyor. Çünkü bu dersler manevi organları, latifeleri de besliyor. Allah Allah. Öyle olunca da ne yapıyor biliyor musunuz? Asıl sekeratta irademizin devre dışı kalacağı zamanda asıl fıtratımıza yerleşmiş şeyler bizi kurtaracak. Niye? Çünkü şeytanın eli sekeratta imanın orasına yetişemeyecek. Bakın Üstad Hazretleri ne diyor? İlimle gelen mesaili imaniye dahi. Şu yaptığımız ilimle gelen imani çalışmalar. Akıl midesine girdikten sonra. Geldi mi? Girdi. Derecata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza letaif kendine göre birer hissadır, mahseder. Bak şimdi. Biz farkında değiliz. Hep dilimizle anlatabilmek değildir iman yani. Bazen dili anlatamayan ne kahramanlar var, hiçbir şeyde yıkılmazlar. Neden? İman onlarda sindirilmiş. Bak şimdi. Şöyle elimde bir elma olsa, karşımda da çok kuvvetli bir adam olsa. Şöyle yumruğunu vurur alır mı elimdeki elmayı? Alır. Şöyle ağzıma götürsem buradan alır mı? Alır. Dişimle çiğnesem, ağzımda lokma yapsam alır mı oradan da? Alır. Bir vurur, ağzımdan da söker. Attım elmayı, çiğnedim, daha 1 dakika geçmiş, mideme inmiş. Oradan da alır mı? Alır. Bıçağı sokar, takar alır. Peki elmayı aldım, çiğnedim, sindirdim, aradan saatler, günler geçti. Bu adam bu elmayı midemden alabilir mi artık? Alamaz. Neden? Gitmesi gereken her yere o elma ulaştı. Şu dersler, akıl midesinde sindirip, kalpteki iman potasında eriyip, ulaşması gereken bütün manevi organlarımıza ulaştıktan sonra şeytan istediği kadar güçlü olsun, onun eli oraya almak için artık yetmez. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bak, iman kulun üstündeki elbise gibi eskir diyor. Ya Resulallah madem eskir ne yapmamız lazım? Sürekli yenilememiz lazım. O yüzden şöyle diyor. Ceddedü imanikum diyor. İmanınızı sürekli yenileyin diyor. Ne yapıyoruz şu an? Bu iman dersleri sürekli yeniliyoruz değil mi? Bu iman derslerini biri alsa, terakki etse. Onun zevkinden dünyayı unutur. Şimdi spor salonunda gidip çok kaslı adamlar görüyor musunuz? Tavuk yemem lazım, pilav yemem lazım değil mi? Bütün dünyayı unutuyor. Şimdi senin manevi vücudun öyle kuvvetli olsa, kaslansa böyle iyice, onun zevkinden insan dünyayı unutur. Şimdi Üstad Hazretleri kırlara çıkıyor diyor ki, bu kırlar diyor 1000 sinema, 1000 tiyatrodan ziyade lezzet veriyor bana diyor. Biz gidiyoruz ne var ki burada? Ne var dediğimiz ne biliyor musun? Siyaset yok, futbol yok, alışveriş merkezi yok, iddia oynayacağım, kupa yatıracağım yer yok. Allah Allah biz de onları arıyoruz. Ama Üstad Hazretleri o terakkiyi yakalayınca biz böyle bir tabloya bakıyoruz, bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Üstad Hazretleri Yaradan'ın tablolarına bakıyor. Ne manalar, ne zevkler, ne keyifler çıkarıyor ya. Demek ki okumayı bilmeyen bir adama kitap versen o kitabına ızdırap verir. Doğru mu? Bazen bizim Ecmel'e veriyorum, çeviriyor, sonra yırtıyor atıyor. Niye? Okumayı bilmiyor ki. Okumayı bilse, içine dalsa bu sefer bedenini gezdirmeye, bedenin ekstralarını yapmaya ihtiyaç hissetmeyecek. Niye? Oturduğu yerden bütün alemi gezecek. İşte bunun için oturduğumuz yerden Allah'ın bütün masnuatını temaşa edip onlardan lezzet alabilmek için tevhid melekesi maliki olmamız lazım. Her baktığımız şeyde yaratıcıya intisap edebilmek için çok çalışıp bunu meleke yapmamız lazım. Araba kullanmak gibi. İlk dönemlerde yapamıyorduk, sonra gözümüz kapalı. Bisiklet kullanmak gibi ilk dönemlerde karıştırıyorduk, sonra elimizi bırakıp kullandık. Tevhidle sürekli gece gündüz meşgul ola en son tevhid melekesi maliki olmak lazım. İbn Abbas diyor ki takvadan murat tevhiddir diyor. Bir insanın yakalayabileceği en üst mertebe. Bu marifetullah'ın ilmini almak. Şu derslerden kıymetli, şu hayatta hiçbir şey yok. Kıymetini iyi bilelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela. Ders acayip değil mi? Bir aldı başka aleme götürdü. İşte mevcudatı geziyorsun, her birinin üstünde mühre okumaya çalışıyorsun. Yani cesedin burada oturuyor ama zihnin bin bir yeri gezdi. Bir de böyle mecburiyet olduğu için tefekkürü çok kodluyorsun ya böyle sürekli. Odaklanıyorsun yani değil mi? Hani askerde ne diyorlar? Hedef vurman için hedef net, etraf flu diyorlar. Şunu vuracaksın ya bu net, etraf flu olacak diyorlar. Şimdi burada da bunu net, o vahdette böyle netliyorsun. Etraf alem flu oluyor. Acıktın mı, susadın mı, ayağın mı üşüdü, dizin mi ağrıyor? Bunlar akıldan çıkıyor yani. Demek biz bunun kabiliyetini geliştirsek var ya, cesedin zahmetleri insana zahmet gelmeyecek. Hep unutacaksın onu. Nasıl bir lezzet ya? İnsanlar dünyada bunlar için çalışmıyor mu Allah aşkına? Allah Allah. Ne güzel olur değil mi yani? Bu aradıkları huzurun,
bunda olduğuna. Ön yargısız baksalar keşke. Şu değişken gündemlerin böyle malzemesi olarak bunları yapmasalar da bunlara böyle bir insan lakayt kalamaz ya. Mümkün değil. Yine bu hafta birkaç mesaj geldi de böyle. Çok meşhur bir abla var 50'li yaşlarda. O abla böyle meşrep olarak da farklıymış. Hatta biraz tepkiliymiş bu tarz şeylere. Bizim derslere denk gelmiş. Ya bir mesajlar namaza başlamış. Yani böyle önyargısız bakan, mümkün değil bu hakikatlere lakayt kalabilir. Kim istemez kalbim sakinleşsin? Kim istemez yani? Kim istemez? Şu hakikatleri insanlığın ortak paydada buluşmuş, asgari düzeyde buluşmuş bir noktasından bir yayabilsek var ya. Ondan sonra buyur bak. Sana faydası varsa al, faydası yoksa köşeye bırak. Allah razı olsun da çek git işine yani. Ama mümkün değil yani. Ruhu ızdıraba düşmeyen kim var Allah aşkına ya? Kim var? Allah'ı bulamayacaksın, huzurlu olacaksın. Narkoz gibi bir şeyle her gün kendini uyuşturman lazım. Her gün. Mümkün değil başka türlü. Mümkün değil. Her gün morfin gibi kendini uyuşturman lazım. Bir şey düşünmemen lazım. Düşündüğün anda içeriden evet diye bir çığlık yükseliyor. Hem de nereden tutuyor biliyor musun? Yakadan tutmuyor, gırtlaktan tutuyor böyle. Yapışıyor. Nefessiz bırakıyor ya. Nefes alamıyor insan ya. Allah'ım hepsi elinden dönüyor demezse bir insan. Nasıl nefes alacak Allah aşkına söylesene ya. Ha? Bir insan demezse acaba mezâ vecede men fedekehu ve mezâ fedeke men vecedehu. Bir insan bunu demezse Allah'ı bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Bunu demezse bir insan nasıl nefes alacak ya? Nasıl? Demirle betonla oyalanıyoruz ya. Bunlar lezzet mi Allah aşkına ya? Demirden betondan lezzet mi olur? Geçen bir arkadaşla muhabbet ediyorduk da bayağı oldu. Gayrimeşru eski hayatı. Bayağı da yoğun yaşamış. En son tükenmişlik sendromuna girmiş. Diyor ki yaşamadığım lezzet kalmadı diyor. Ona lezzet diyor onlara. Şunu yaptım, bunu gördüm. Elimde bunlar vardı, altımda bunlar vardı, üstümde bunlar vardı. Lamborghini'ler, Porsche'lar şuna bak. Dedim sen buna lezzet mi diyorsun ya? Senin yediklerini, içtiklerini şurada bizim kedi de yapıyor bir şekilde. Sen asıl lezzeti görememişsin dedim. Asıl lezzet ruhun derinlerinde esmanın tecelli etmesi. Tantuni'deki lezzeti kedi de alır. Ondan lezzet almak için insan olmak fazla. Asıl lezzet ne biliyor musun? Allah'ın esmasına ayna olacaksın, ayna. Bugün yolda gelirken düşündüm. Böyle karşı yoldan, şeritten herhalde bir araba geçti de böyle. Ama çok tehlikeli bir yerden. Böyle kafa kafaya. Ters girdi adam yani. Ana yolda. Bir sinirlendim. Dedim yani bu hak mıdır, adalet midir? Ne yapıyorsun diye şöyle bir sinirlendim. Sonra aklıma geldi. Dedim ya bir adalet düşkünlüğü var demek içimizde. Bu adalet demek bir şekilde biraz tecelli ediyor. Yoksa bizim zatımızda özellik yok ki. Ateşte yakma özelliği zatında olmadığı gibi bizde de bunları düşünme özelliği zatımızda yok. Allah'ın adil ismi adıl tecelli ediyor ki sende adalet düşkünlüğü ortaya çıkıyor. Dedim ki bu çok tecelli etse dedim. Esma'da bir lezzet var ya ne olur acaba dedim. Şu Braveheart falan diye filmler var ya o geldi aklıma. Adam adalet için canından vazgeçiyor. Demek ki ben adil olmanın hakkını verebilsem ama adil olmak şey demek değil yani her yerde kavga çıkar. O değil, o değil. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Hakkaniyetli olmak, insaflı olmak, Kur'an'ın bahsettiği gibi olmak. Her yerde ben adilim arkadaş deyip kafaya vurup kavga çıkarmayı bahsetmiyor. O ismi adıl tam tecelli etse demek ki insan onun lezzetinden canından geçiyor. Allah'ın Rahman ismi tavuğa tecelli ediyor. Kobra yılanı yavrularına saldırınca canından geçiyor tavuk. Yahu canından geçmekten daha lezzetli bir şey mi duydun? Ya duymasa geçer mi ya? Ne için verirsin canını? Çok lezzet alacaksın. Böyle feda etme boyutunda lezzet alacaksın ki kendinden geçesin. Allah'ın esmasına aynı olmak. Bundan lezzetli dünyada gördüklerimiz hiçbir şey yok. Onlar lezzet değil onlar. Bir gün hani anlatıyorum ya bir ara. Bir adam geldi işte ne yapıyorsunuz içeride? Denk geldim. Dedim vallahi oturuyoruz içeride işte. Burası bir medrese falan. Herkes erkek mi dedi? Dedim herkes erkek. Kaç erkek var dedi içeride? Yüzlerce erkek var dedim. Maç izliyorsunuz mu dedi? Yok dedim. İçki içiyorsunuz mu dedi? Yok dedim ne içkisi ne diyor? Şöyle yapıyorsunuz mu? Yok. Böyle yapıyorsunuz mu? Yok. Para veriyorsunuz mu oradakilere dedi? Yok dedim para alıyoruz dedim yani. Nasıl yani? Buranın elektriği suyu var dedim. Ne yapacağım? Burada gelenler ödüyor. Para da veriyor? Para da veriyor. Nasıl tutuyorsunuz bunları ya? Şimdi onun lezzet skalasında yok bunlar. Onun lezzet skalasında iddia, yedim, içtim, gezdim. Namazı kıla kıla. O namazın lezzeti tahrik olup o içinden çıktığında aldığın lezzeti yeryüzünde hiçbir şey sana veremez. Gece elini açıp, bak dua istemek demek değil mi? Elini açıp, Allah'ım canım açıyor, yardım et diyor. Bu sığınmanın vereceği lezzeti yeryüzünde hangi masaya oturursan at, alabilmem mümkün değil. Ama bu lezzetlerin ortaya çıkması için tahrik etmen lazım. Şimdi bir kas nasıl çok gelişiyor? Tahrik ediyorsun hep değil mi? Çalıştım ne oluyor? Tahrik ede böyle oluyor. Sürekli kullana. Ya bir dişini sık da o namazı bir yap hele ya. Bir dişini sık da ya şu elini bir aç hele ya. Ha? Bir dişini sık da şu gözlerini bir çek şu haramdan ya. Çek ya. Ortaya çıkacak lezzete aklın şaşacak. Çünkü esma tecelli ediyor.
Dedim ya hani adalet için can veriyor. Allah Allah. Şefkat için can veriyor. Nice anneler var günlerdir yemek yemiyor. Aman bebeğim süt emmiyor diye. Ya ana bebeğin açlığından da mı lezzetli? Açlıktan. Aslında lezzetli olan bebek değil. Allah'ın tecelli ettirdiği Rahman ismi. Rahman ismi. Bak bak. Allah Allah. Niye o bebeği sevdiğinde komşunun bebeğini o kadar sevmedin? Fıtri çünkü kendinden anneni. Allah'ın sevgisi de var ya kalbin en fıtri hali. Allah'ı sevmek fıtri sevgi, fıtri. Bir bozmasak kendimizi, bir bıraksak Allah'ı öyle seveceğiz ki. Kalp onunla dolunca diğer sevgiler böyle ya Allah Allah çok yanlış bilmişim diyeceğiz ya. Abdurrahman bin Avf Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medineli Said bin Rebi ile onu kardeş ediyor. Said bin Rebi bakıyor Abdurrahman bin Avf Efendimiz artık onunla birlikte diyor ki ey Abdurrahman evimin yarısı senin, malımın yarısı senin, şunun yarısı senin mutlu olsun diye. Hiç aklın almayacağım mesele değil mi? Şimdi her şeye Allah'ın rızası için bakmak ne kadar enteresan bir mesele. Yakalayamıyoruz demek ki o ufuk. Bizim için hayatın var olma sebebi birine sevdalanacağım da evleneceğim. Öyle değil mi Allah aşkına söyle. Söyle. Gece gündüz bunu düşünmüyor mu? Sevdalanacağım evleneceğim. Bunlar araç. Bunlar yoldan geçerkenki küçük tabelalar. Bunların hiçbiri amaç değil. Araç bunlar araç. Bir işim olacak yükseleceğim. Bunlar araç. Verir vermez. Bunları hayatın gayesi yapanlar putlaştıracaktır. Başka ihtimal yok. Allah da darılırsa adam yağlı paçavra gibi atacak bir şey. Çok tehlikeli işler çok. Allah'ın esmasına aynı olmanın üstünde bir lezzet. Tarihte yok. Tarihte yok. Evet. Meleklerin bile gıpta ettiği, daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelenen 10 sahabenin hayatı, Mehmet Yıldız'ın kaleminden. Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir, adaletiyle bütün insanlığa örnek şahsiyet Hazreti Ömer, iki nur sahibi, meleklerin bile haya ettiği insan Hazreti Osman, ilim şehrinin kapısı, savaş meydanlarının güneşi Hazreti Ali. İşte onlar daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelendiler. Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Said bin Zeyd. Bu güzide sahabelerin hayatlarını okurken sanki cennetle müjdelenen onlar değilmiş gibi sürekli cehennemden kaçan hayatları daha yakından göreceksiniz. En yakın kitap mağazasından, kitapyurdu.com'dan veya mybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.